Merhaba, uluslararası ticaret ve lojistik dünyasının derinliklerine daldığımız programımıza hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce bu alandaki en güncel ve pratik bilgiler için Lojitüb kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bugün dış ticaretin en kritik ama çoğu zaman böyle gözden kaçan bir kahramanını konuşacağız. Menşe şehadetnamesi. Biliyorum kulağa biraz sıkıcı, bürokratik bir terim gibi geliyor ama aslında bu basit kağıt parçası var ya, ürünlerin dünyayı dolaşmasını sağlayan pasaportun ta kendisi. Bu bölümde bu belgenin ne olduğunu, neden bu kadar güçlü olduğunu ve bir ürünün yolculuğunu nasıl şekillendirdiğini hem Türkiye'den bir ihracatçı hem de Amerika'dan bir ithalatçı gözüyle basit örneklerle ele alacağız. Kesinlikle doğru bir başlangıç. Pasaport benzetmesi o kadar yerinde ki, çünkü tıpkı bizim pasaportlarımız gibi bir ürünün de hangi ülkenin vatandaşı olduğunu belirler. Ve bu vatandaşlık o ürünün kaderini, maliyetini, hatta bir pazara girip giremeyeceğini tamamen değiştirir. İsterseniz bu pasaportun nasıl verildiğini anlamak için bir ürünün doğum anına gidelim. Harika fikir. O zaman bir senaryo kuralım hemen. Diyelim ki Denizli'de bir tekstil fabrikamız var ve harika havlular üretiyoruz. Pamuğu da Türkiye'den. Bu havlunun kimliğinde ne yazacak? Onun vatandaşlığı nedir? İşte konunun kalbi tam olarak burası. O havlunun vatandaşlığı, yani Ticaret Bakanlığı'nın tanımıyla ekonomik milliyeti Türktür. Çünkü o ürün Türk pamuğuyla, Türk işçiliğiyle Türkiye'de katma değer kazanarak bir havluya dönüştü. Doğum yeri Denizli. Bu yüzden pasaportunda Türkiye Cumhuriyeti yazar. Peki, diyelim ki ben bu havluyu lojistik olarak daha kolay olduğu için Vietnam'daki bir depoya gönderdim ve oradan da Amerika'ya sattım. Yani ürün Amerika'ya Vietnam'dan gidiyor. Bu durum onun milliyetini değiştirir mi? Asla. İşte en kritik nokta bu. Ekonomik milliyet, ürünün size fiziksel olarak nereden gönderildiğiyle ilgilenmez. Nerede doğduğuyla, nerede o son halini aldığıyla ilgilenir. O havlu dünyanın etrafını 10 kere de dönse, pasaportunda hep Türkiye yazmaya devam eder çünkü karakterini orada kazanmıştır. Anladım. Yani ürünün bir nevi genetik kodu gibi bir şey bu ve anladığım kadarıyla bu kod uluslararası arenada inanılmaz bir güce sahip. Hatta ticaret savaşlarının sessiz silahı dendiğini bile duydum. Bu biraz iddialı değil mi? Sonuçta altı üstü bir kağıt parçası. Bir şirket yalan beyanda bulunamaz mı? Bu belgenin yaptırım gücü nereden geliyor ki bu kadar ciddiye alınıyor? Çok yerinde bir şüphe ama o sessiz silah benzetmesi abartı değil, emin olun. Düşünsenize, bir ülkenin bütün demir çelik sanayisini bir gecede durma noktasına getirebilirsiniz. Hem de tek bir mermi atmadan, tek bir gemi batırmadan. Sadece bir imza ve bir yönetmenlikle menşe belgesindeki o ülke adı yüzünden binlerce ton mal limanlarda kilitli kalabilir. Gücü buradan geliyor. Yaptırım gücü, devletlerin egemenliğinden. Aslında bu fikir hiç yeni de değil. 1887'de İngiltere kendi çelik endüstrisini korumak için bir yasa çıkarıyor. Amaç ne? Almanya'da üretilmiş bıçakların üzerine Sheffield damgası vurulup İngiliz malı gibi satılmasını engellemek. Yani temelinde hep bir korumacılık ve ekonomik egemenlik içgüdüsü var. Vergi konusunu anlıyorum. Yani bizim Denizli'den çıkan havlu Amerika'ya girerken pasaportunda Türkiye yazdığı için belli bir gümrük vergisi ödüyor. Eğer başka bir ülke yazsaydı belki daha fazla, belki daha az ödeyecekti. Ama bu onu savaş silahı yakmaya yeter mi? Bu belgenin gümrük vergisi dışında ne gibi güçleri var? Harika bir soru. Vergi, işin sadece ilk katmanı. İkinci ve daha güçlü katman, ticaret politikası önlemleri. Hükümetler bazen bir ülkeye diyor ki, senin ülkenden yıllık sadece 100.000 ton çelik alırım. Bu bir kota. Ya da senin ülkenden gelen ayakkabılar bizim yerli üreticimizi ezmek için çok ucuza satılıyor, o yüzden ben buna ek %50 anti-dumping vergisi koyuyorum diyor. Veya en uç noktada siyasi bir anlaşmazlık yüzünden bir ülkeye ambargo uyguluyor. İşte menşe belgesi tüm bu politikaların kimi vuracağını belirleyen bir kimlik kartı. Pasaportunda o ülkenin adı yazıyorsa o kurallara tabisin. Üçüncü işlevi de daha basit, istatistik.
Hükümetler kiminle ne kadar ticaret yaptıklarını bu belgeler üzerinden takip edip gelecekteki politikalarını şekillendiriyorlar. 2018'de ABD Türkiye menşeili çelik ve alüminyum ek vergi getirmişti. Yani o dönemde eğer elinizdeki ürünün pasaportunda Türkiye yazıyorsa ABD'ye girerken çok daha fazla para ödüyordunuz. Türkiye'de misilleme olarak ABD menşeili bazı ürünlere ek vergi koymuştu. Yani bu belge o savaşta kimin dost, kimin düşman olduğunu belirleyen nişangah gibi bir şey. Tam olarak bu. Şimdi madem pasaport dedik, şunu da bilmek lazım. Her pasaport aynı ayrıcalıkları sağlamaz, değil mi? Bazı ülke pasaportları size vizesiz seyahat imkanı tanırken bazıları tanımaz. Ürünlerin pasaportları da böyledir. Değeri ve işlevi ülkeler arasındaki ticari anlaşmalara göre tamamen değişir. Bu ayrım özellikle lojistik ve finans alanında kariyer yapan veya yapmayı düşünen dinleyicilerimiz için hayati önem taşıyor sanırım. O zaman bu iki farklı pasaport türü nedir? Aynen öyle. İki ana kategori var. Tercihli olmayan menşe ve tercihli menşe. İlki, yani tercihli olmayan, standart pasaporttur. Türkiye ile arasında özel bir ticaret anlaşması olmayan bir ülkeye, mesela Avustralya'ya, Denizli'de ürettiğimiz o havluyu gönderdiğimizi düşünelim. Bu durumda standart bir menşe şahadetnamesi düzenleriz. Bu belgenin tek bir amacı vardır. Evet, bu havlu Türk malıdır demek. Herhangi bir vergi indirimi veya ayrıcalık sağlamaz. Havlumuz Avustralya gümrüğüne geldiğinde, Avustralya'nın standart gümrük vergisi neyse onu öder. Anladım. Yani bu sadece bir kimlik tespiti, ben Türk'üm, kurallara uydum demekten ibaret. Peki ya o ayrıcalık sağlayan, o vizesiz geçiş sağlayan VIP pasaport hangisi? Birliği anlaşması olduğunda devreye girer. Bu anlaşmalar sayesinde taraflar birbirlerinin ürünlerine ya çok düşük gümrük vergisi uygular ya da vergiyi tamamen sıfırlar. İşte bu vergi indiriminden yararlanmak için de özel bir pasaporta ihtiyacınız var. ATR dolaşım belgesi veya EUR.1 dolaşım belgesi gibi. Yani bizim Denizli'deki havlu üreticimiz eğer ürününü Avustralya yerine Almanya'ya gönderirse işin rengi tamamen değişiyor. Tamamen Türkiye ile AB arasında gümrük birliği olduğu için ihracatçımız bu havlular için bir ATR dolaşım belgesi düzenler. Bu belge sayesinde o havlular Almanya'ya girerken gümrük vergisi ödemez. Sıfır vergi. Bu ne demek? Türk üretici Alman pazarında rakiplerine karşı doğrudan bir maliyet avantajı yakalar. İşte tercihli menşe belgelerinin gücü budur. Özetle, finans veya lojistik okuyorsanız aklınızda kalması gereken cümle şu: tercihli menşe para kazandırır, maliyetleri düşürür. Tercihli olmayan menşe ise sadece kurallara uymanızı sağlar. Peki bu belgeler sonsuza dek geçerli mi? Bir son kullanma tarihleri var mı? Olmaz mı? Hem de çok katı bir şekilde. Bu çok önemli bir uyarı. ATR ve EUR.1 gibi tercihli belgeler genellikle düzenlendikleri tarihten itibaren 4 ay, bazı özel durumlarda 10 aya kadar ithalatçı ülke gümrüğüne sunulmalıdır. Ben bir keresinde süresi sadece bir gün geçtiği için on binlerce dolarlık vergi avantajını kaybeden bir ithalatçıyla konuştum. O 4 aylık sürenin ne kadar acımasız olabildiğini ve basit bir takvim hatasının neye mal olabileceğini ilk elden gördüm. O yüzden bu süreler şakaya gelmez. Peki, bizim Denizli'deki üreticimiz Almanya'ya mal göndermeye karar verdiğinde bu A.TR belgesini nasıl alıyor? Eskiden bu işler çok bürokratik ve yavaştı diye hatırlıyorum. Odalara git, gümrüğe git, bekle. Evet, o günler tam bir kabustu. İhracatçılar ellerinde evraklarla odalar ve gümrük binaları arasında mekik dokurdu. Ciddi bir zaman ve para kaybıydı. Neyse ki artık o devir kapandı. Menşe ve dolaşım belgeleri otomasyon sistemi, yani kısa adıyla MEDOS, bu süreci kökten değiştirdi. Artık Denizli'deki üreticimiz, ofisindeki bilgisayar başından kalkmadan birkaç tıkla tüm başvuruyu yapıp ilgili odanın ve gümrüğün elektronik onayından geçen belgeyi kendi yazıcısından basabiliyor. Eskiden günler süren evrak takibi, şimdi dakikalar içinde biten bir işlem haline geldi. Üstelik belgenin üzerinde bir QR kod var, yani Almanya'daki gümrük memuru telefonunu okutarak belgenin gerçek olup olmadığını saniyeler içinde teyit edebiliyor. Bu hem hız, hem şeffaflık, hem de güvenlik demek.
Yani belgeyi düzenleyenin tarafından. Ama okyanusun öbür ucunda o belgeyi teslim alan Amerikalı gümrük memuru veya ithalatçı için bu kağıt parçası ne ifade ediyor? Onlar bu duruma nasıl bakıyor? Madalyonun diğer yüzü de tam olarak burası. ABD gibi dev bir ithalatçı ülke için menşe şahidetnamesi sadece bir formalite değil, aynı zamanda ulusal sanayisini korumak ve kendi ticaret politikalarını dayatmak için kullandığı kritik bir denetim aracıdır. Onlar için bu belge, gelen malın dost mu, düşman mı olduğunu söyleyen bir istihbarat raporu gibi bir şey. Bunu da bir senaryoyla canlandıralım. Diyelim ki Amerikalı büyük bir elektronik perakendecisi 1 milyon dolarlık akıllı saat ithal edecek. Ama o sırada ABD hükümetinin Çin'den gelen teknoloji ürünlerine karşı %25'lik bir ek vergisi var. Malezya'dan gelenlere ise standart düşük bir vergi uygulanıyor. İşte o anda gelen kutulardaki saatlerden daha önemli olan tek bir şey vardır, o saatlerin menşe belgesi. Eğer o belgede menşe ülke Çin yazıyorsa, Amerikalı ithalatçı malı gümrükten çekebilmek için fazladan 250 bin dolar vergi ödemek zorunda. Ama eğer bir şekilde üretimi Malezya'ya kaydırmışsa ve belgede menşe ülke Malezya yazıyorsa, o 250 bin dolarlık maliyet bir anda buharlaşır. İşte bu yüzden büyük ithalatçı firmalar tedarik zincirlerini planlarken bu menşe kurallarını bir satranç oyunu gibi hesaplamak zorundadır. Bu milyonlarca dolarlık bir karar. Bu kadar yüksek paralar söz konusu olunca aklıma şu soru geliyor. Sistemi kandırmaya çalışanlar olmuyor mu? Yani Çin'de ürettiği malı sırf o 250 bin dolarlık vergiden kaçmak için sahte bir belgeyle Malezya malı gibi göstermeye çalışan birileri çıkmaz mı? Kaçınılmaz olarak çıkıyor ve bu uluslararası ticaretteki en tehlikeli oyunlardan biri. Bir ürünün menşeini kasıtlı olarak yanlış beyan etmek. Yani belgede sahtecilik yapmak basit bir vergi usulsüzlüğü değil, çok ciddi bir suçtur. Dur bir dakika. Yani bu belge sahte ise olay sadece vergi kaçırmak değil, bildiğin resmi evrakta sahtecilik suçuna giriyor, öyle mi? Aynen öyle. Duruma göre Türk Ceza Kanunu kapsamında resmi belgede sahtecilik veya kaçakçılıkla mücadele kanunu gibi çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sonuçları gerçekten caydırıcı. Birincisi, ödemekten kaçtığınız verginin kat be kat fazlası para cezalarıyla karşılaşırsınız. İkincisi, bu eylem bir suç olduğu için şirket yetkilileri hakkında hapis cezası istenebilir. Üçüncüsü, sahteciliğe konu olan tüm mallara devlet tarafından el konulur ve belki de en yıkıcı olanı ticari itibarın sıfırlanmasıdır. Bu şekilde yakalanan bir şirket, gümrük idareleri tarafından kara listeye alınır ve gelecekteki her adımı, her sevkiyatı mikroskop altına alınır. Kısacası, kısa vadede kazanacağınızı sandığınız para size bütün şirketinize mal olabilir. Anlaşıldı. Bu basit kağıt parçası gerçekten de hafife alınacak bir şey değilmiş. Gelin bugün öğrendiklerimizi kısaca bir toparlayalım. Elbette. Aklımızda kalması gereken 4 temel nokta var. Birincisi, menşe şahadetnamesi bir ürünün ekonomik pasaportudur. Onun kimliğini ve nereden geldiğini söyler. İkincisi, bu pasaport bir şirketin karını, maliyetlerini ve bir pazara girip giremeyeceğini doğrudan belirler, yani stratejik bir belgedir. Üçüncüsü, iki tür pasaport olduğunu öğrendik. Size vergi avantajı ve rekabet gücü kazandıran VIP pasaportlar, yani tercihli belgeler, ATR, EUR1 gibi ve sadece kimlik tespiti yapan standart pasaportlar, yani tercihli olmayan belgeler. Ve son olarak dördüncüsü, bu pasaportta sahtecilik yapmanın sonuçları iflasa ve hatta hapis cezasına varabilecek kadar ağırdır. Sonuçta şunu anlamak lazım. Küresel ticaret dediğimiz devasa makine, gümrüklerdeki bilgisayar sistemleri ve konteyner gemileriyle değil, güvenle çalışır. Bu belge o güvenin somut halidir. Bir Türk ihracatçısının düzenlediği belgenin bir Alman gümrük memuru tarafından sorgusuz sualsiz kabul edilmesinin temelinde bu güven yatar. Sahteciliği bu yüzden bu kadar ağır bir suçtur. Çünkü sadece bir devleti dolandırmıyorsunuz. Tüm sistemin temelindeki güveni dinamitliyorsunuz. Bu derinlemesine analiz için çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için size de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Kapanışı yapmadan önce üzerinde düşünmeniz için aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Peki,
Türkiye'de resmi olarak düzenlenmiş bir menşe belgesi sahte olduğu anlaşıldığında ve Amerika'da bir gümrük suçuna neden olduğunda, o belgenin sahteciliği Türk hukukuna göre mi yoksa Amerikan hukukuna göre mi yargılanmalıdır? Küresel ticarette özellikle yabancı belgelerin sahteciliği söz konusu olduğunda hangi ülkenin ceza kanununun geçerli olacağı konusu hala tam olarak netleşmemiş hukuki bir gri alan barındırıyor olabilir mi? Bu durum uluslararası ticaretteki en büyük görünmeyen risklerden birini oluşturuyor olabilir mi?